Son zamanlarda sosyal medyada gezinirken mutlaka karşınıza çıkmıştır. Hani o gerçeküstü, inanılmaz detaylı görseller. Hepsi yapay zeka ürünü. Peki bu sadece yeni bir dijital oyuncak mı yoksa sanatın binlerce yıllık kurallarını temelden sarsan bir devrimle mi karşı karşıyayız? Gelin bu yeni çağın perdesini birlikte aralayalım. Ekranda bir rakam görüyorsunuz, 432 bin dolar. Bu ne bileyim lüks bir arabanın ya da küçük bir evin fiyatı olabilir. Ama değil. Bu dünyaca ünlü bir müzayede evinde tek bir sanat eseri için ödenen para. Fakat bu eseri asıl ilginç kılan fiyatı değil, onu kimin yaptığı. Çünkü Edmund de Bellamy'nin Portresi adlı bu eseri yapan bir insan değil, tamamen bir algoritma. İşte bu satış sanat dünyasında resmen bir şok dalgası yarattı ve hepimizin aklına o temel soruyu getirdi. İşte bu bölüm boyunca bu sorunun peşinden gideceğiz. Bir makina, bir kod yığını gerçekten yaratıcı olabilir mi? Yoksa biz ne verirsek onu taklit eden gelişmiş bir papağan mı sadece? Tamam da bütün bunlar nasıl oluyor? Yani bir makine nasıl oluyor da sanat yapmayı öğreniyor? Bunu anlamak için biraz işin mutfağına, teknolojinin kendisine bakmamız lazım. Her şey birbiriyle sürekli didişen iki yapay zeka fikrine dayanıyor. Bu sistemin kalbinde GAN adı verilen bir teknoloji var. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında mantığı çok zekice ve basit. Şöyle düşünün, birbiriyle sürekli rekabet eden iki tane yapay zeka var. Bu süreci anlamanın en kolay yolu şu. Bir sahtekar ve bir eleştirmen hayal edin. İkisi de yapay zeka. Sahtekar, milyonlarca gerçek resme bakıp bir tane taklit yapmaya çalışıyor. Sonra bunu eleştirmene gösteriyor. Sanat eleştirmeni gibi davranan diğer yapay zeka da, yok bu sahte anladım deyip onu geri çeviriyor ve nerede hata yaptığını söylüyor. İşte bu döngü, sahtekar eleştirmeni kandırmayı başarana kadar milyonlarca kez tekrarlanıyor ve bu sonsuz rekabetin sonunda ortaya akıl almaz derecede gerçekçi ve özgün eserler çıkıyor. Bakın, bu teorik sürecin ne kadar somut sonuçları olduğunu bu görselde net bir şekilde görüyoruz. Sağdaki ressam Ronan Barot tarafından yapılmış orijinal eser, soldaki ise yapay zekanın bu esere bakıp ben bunu böyle yorumlardım diyerek ortaya çıkardığı tamamen yeni bir çalışma. Hem büyüleyici hem de dürüst olmak gerekirse biraz ürkütücü, değil mi? Teori kulağa harika geliyor, evet, ama kağıt üzerindeki fikirle gerçek hayattaki uygulama arasında genellikle büyük bir fark olur. Hele ki işin içine profesyonel sanatçılar, mesela film yapımcıları girdiğinde olaylar biraz daha karmaşıklaşıyor. Mesela OpenAI'ın video üreten yapay zekası Sora'yı ele alalım. Hani o gördüğümüz akıl almaz videolar. İşte Shy Kids adlı bir film yapımcısı ekibine bu teknolojiye erken erişim hakkı verildi. Yaptıkları kısa filme bakınca vay canına diyorsunuz. Ama işin aslı, o filmi yapmak için sadece bir düğmeye basmadılar. Bakın, bu oran çok çarpıcı. 300'e 1. Bu ne demek biliyor musunuz? Yapay zekadan istedikleri her 300 video denemesinden sadece bir tanesi kullanılabilir kalitedeymiş. Geri kalan 299 deneme çöpe gitmiş. Bu işin arkasındaki devasa deneme yanılma sürecini ve insan emeğini gözler önüne seriyor. İşte işin püf noktası da bu. O izlediğimiz birkaç saniyelik mükemmel görüntünün arkasında aslında ne var? Saatler süren storyboard çizimleri, profesyonel kurgu, renk ayarları yetmiyor, bir de yapay zekanın yaptığı tuhaf hatalar var. Mesela bir karakterin kafası aniden bir balona dönüşebiliyor. İşte bunları kare kare manuel olarak temizlemek zorunda kalmışlar. Yani düğmeye bas filmin hazır diye bir dünya yok. En azından şimdilik. Ekipten Patrick Sederberg'in söylediği şey durumu çok güzel özetliyor aslında. Araştırmacılar bir film yapımcısı gibi düşünmüyorlardı. Yani teknoloji harikalar yaratıyor, evet, ama henüz bir sanatçının yaratım sürecindeki sezgisel ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktan çok uzak. Peki, teknolojinin pratik zorluklarını bir kenara bırakalım. Şimdi biraz daha derine inelim, işin felsefesine bakalım. Yani asıl soruya gelelim. Bir makine gerçekten ama gerçekten yaratabilir mi? Bütün tartışma aslında bu karşılaştırmada düğümleniyor. Biz insanlar için yaratıcılık, niyetle, duygularla, yaşadıklarımızla ilgili bir şeydir. Bir anıdan, bir hayal kırıklığından, bir sevinçten beslenir. Peki ya makine? Onun için yaratıcılık, milyarlarca veriyi tarayıp aralarındaki desenleri bulmak ve bu desenleri daha önce kimsenin aklına gelmeyecek şekillerde birleştirmektir. Bakın, dil bilimci Noam Chomsky'nin bu konuda çok önemli bir tespiti var. Diyor ki,
Gerçek düşünme, soruyu yeniden şekillendirmekle başlar. Bu çok derin bir laf. Yani makina ona verdiğiniz soruna muhteşem cevaplar bulabilir ama sorunun kendisini değiştiremez. Asıl yaratıcılık da belki de o soruyu değiştirebilmektir. Hatta işler o kadar ilerledi ki yapay zekaya duyguları tanımayı bile öğretebiliyoruz. Bir algoritma sadece yüzünüze bakarak değil, ses tonunuzdan hatta yürüyüşünüzden bile mutlu mu, üzgün mü olduğunuzu anlayabiliyor. Ama işte kritik nokta şu. Bir duyguyu tespit etmek, o duyguyu deneyimlemekle aynı şey midir? Tabii ki hayır. Bu da bizi kilit bir soruya getiriyor. Bir makinenin sanat yaratma sürecinde değerli bir rol oynaması için ille de bizim gibi hissetmesi gerekiyor mu? Belki de bu bizim insani bir beklentimizdir sadece. Belki de gerekmiyordur. Ne dersiniz? Aslında bu konuştuğunuz konular hiç de yeni sayılmaz. Düşünün, ta 1970'lerde Harold Cohen adında bir sanatçı, Aaron ismini verdiği bir program geliştirmiş. Bu program, Cohen'ın ona öğrettiği kurallar dahilinde kendi kendine otonom olarak çizimler yapıyordu. Neredeyse 50 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ve Cohen'e sorduklarında yaratıcılık nerede, sende mi, makinede mi diye verdiği cevap bugünün tartışmalarına ışık tutuyor. Diyor ki, yaratıcılık ne bende ne de programda. Yaratıcılık ikimiz arasındaki diyalogta. Bu bakış açısı bence her şeyi değiştiriyor. Peki, tüm bunlar sanatçının rolü için ne anlama geliyor? Sanatçılar işsiz mi kalacak? Belki de soru bu değil. Belki de sanatçının rolü sandığımızdan çok daha farklı bir şeye dönüşüyor. Mesela sanatçı Lionel Mora'nın yaptığına bakın. Ortaya bir tuval koyuyor, sistemi kuruyor ve sonra robotlar kendi aralarında etkileşime girerek resmi yapıyorlar. Burada sanatçı ressam değil. Sanatçı bu yaratıcı ortamı hazırlayan, oyunu başlatan kişi. Yani belki de sanatçının yeni rolü tam olarak bu. Artık tuvalin başında fırçayı tutan kişi olmak yerine bir orkestra şefi gibi olmak. Elinin altında inanılmaz olasılıklar üreten bir makine var. Sanatçının görevi ise bu olasılıkları yönlendirmek, onlara ilham vermek ve ortaya çıkan binlerce seçenek arasından en anlamlı olanı seçip dünyaya sunmak. Yani bir nevi küratör olmak. Günümüz araştırmacılarından Ahmet El Gammal da aynı şeyi söylüyor. Ben buna bir araç demem, diyor. Bu benim için yaratıcı bir ortak. İşte bu araç ve ortak kelimeleri arasındaki fark bence bütün meseleyi özetliyor. Ve böylece en baştaki sorumuza geri dönüyoruz ama artık çok daha zengin bir bakış açısıyla. Peki, tekrar soralım. Eğer bir insan ilham veriyor, süreci yönlendiriyor ve son kararı veriyorsa ama görüntüyü bir yapay zeka yaratıyorsa, bu eserin yazarı kimdir? İnsan mı, makine mi, yoksa ikisi arasındaki o görünmez, sihirli diyaloğun kendisi mi? Bu sorunun cevabı belki de sanatın geleceğini şekillendirecek.